Tüm dünya televizyonlarımızın başına oturmuş, göz göre göre gerçekleşen bir işgali canlı yayında izliyoruz. Kafamızda pek çok soru var ancak bu sorulardan belki de en önemlisi çok az dillendiriliyor. Moskova ve Kiev arasındaki yeni bir savaş dünyada bir gıda kıtlığına neden olabilir mi? Cevap, endişelenmemiz gerektiğini söylüyor. Ukrayna'nın tarih boyunca anıldığı bir başka isim daha var. Avrupa'nın ekmek sepeti. Elbette bu ismi almasının bir sebebi var. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın tahminlerine göre Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından ikisi ve bu iki ülkenin toplam buğday ihracatı küresel olarak üretilen 206,9 milyon megatonun yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Bu sebeple Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminin dünyaya faturası sanılandan yüksek. Resmi daha iyi görebilmek için 2010 yılında başlayan tarihe Arap Baharı olarak geçen ayaklanmalara gitmemiz gerekiyor. O yıl yaşanan kuraklık sebebiyle Moskova hükümeti yerel tedariği güvence altına almak için buğday ihracatını yasaklamıştı. Buğday fiyatları küresel olarak yükseldi ve Rusya'nın en büyük tahıl tüketicisi olan Mısır'da sokağa çıkan protestocular ekmek fiyatlarındaki artışın durdurulmasını talep etti. Mağduriyetler kısa sürede yemek masasının ötesine uzansa da o yıl yaşanan gıda krizi bugün hala bu ayaklanmanın sebepleri arasında görülüyor. Bugün 2010'da yaşanan kriz çok daha ağır bir haliyle tekrarlanıyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre küresel buğday arzı 2021'de 5 yılın en düşük seviyesine inerken fiyatlar tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Chicago'da işlem gören buğday vadeli işlemleri yılın başından bu yana yaklaşık %12 artarken Mısır vadeli işlemler aynı dönemde %14,5 arttı. Analizler Rusya'nın işgal girişiminin uzaması halinde Ukrayna'nın ilkbaharda tahıl ekimini askıya alabileceğini ve böylece durumun daha da kötüleşeceğini söylüyor. Tedarik teknolojisi şirketi Calvar'ın CEO'su Alan Holland, CNBC'ye verdiği demeçte uzun süreli bir çatışma bu sonbaharda ekmek kıtlığına sebep olacak ve tüketici fiyatlarını arttıracak dedi. Uluslararası danışmanlık firması Kearney'in kıdemli ortağı Pir Hongsa, özellikle Ukrayna'daki çekirdek tarım bölgelerine Ruslar tarafından el konulursa ek fiyat şoklarıyla karşılaşacağız dedi. Peki yaşanacak bir gıda krizi öncelikle hangi ülkeleri etkileyecek? 2020'de Ukrayna toplam 24 milyon megaton hasattan yaklaşık 18 milyon megaton buğday ihraç etti. Müşteriler arasında Çin ve Avrupa Birliği yer alıyor ancak öncelikli olarak etkilenecek olan ülkeler gelişmekte olan dünya. Örneğin Gıda ve Tarım Örgütü'nün verilerine göre 2020'de Lübnan'da tüketilen buğdayın yaklaşık yarısı Ukrayna'dan geldi. Nüfusun kalori alımının %35'i ekmek ve diğer tahıl ürünlerine dayanan Lübnan, kritik ölçüde Ukrayna buğdayına bağımlı. Halihazırda gıda güvenliği sorunu yaşayan ülkelerden Yemen, buğdayın %22'sini, Libya %43'ünü, Mısır ise %14'ünü Ukrayna'dan alıyor. Asya'ya gittiğimizde ise yine Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Malezya ve Endonezya buğdayının %28'ini, Bangladeş ise buğdayının %21'ini Ukrayna'dan alıyor. Karadeniz bölgesinde büyüyecek bir savaş sadece Ukrayna'nın tarımsal üretimini değil, aynı zamanda buğday ve diğer ürünleri deniz aşırı ülkelere taşıma kabiliyetini de etkileyecek. Diğer bir deyişle Karadeniz limanlarının askeri işgali önemli miktarda gıdanın uluslararası pazardan bloke edilmesiyle sonuçlanabilir ve bu da gıda arzında kıtlık oluşturarak fiyatları yukarı çekecek bir başka etken. Savaşta oluşacak gıda krizinden Körfez ülkeleri de etkilenecek ama konu bu sefer buğday değil. Ukrayna tarımsal ürünün dışında dünyanın en büyük tavuk ihracatçılarından biri. Ukrayna tavuğunun en büyük tüketicileri ise Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Tüm bunlara bir de enerji krizini, ihracat kısıtlamalarını ve ticari yaptırımların körüklediği bölgesel gübre krizini de eklediğimizde karşımıza çıkan manzara korkutucu. Birleşmiş Milletler'in yaptığı tanıma göre gıda güvenliği insanların her yerde beslenme ihtiyaçlarını karşılayan yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya fiziksel, sosyal ve ekonomik erişimleri anlamına gelir. Savaşın diğer birçok dehşetiyle birlikte hepimizi etkileyecek bir yanı da burada başlıyor. Dünya pandemi kabusunun izlerini henüz silmemişken bu kez mahşerin diğer iki atlısı ufukta görünüyor. Savaş ve kıtlık. Ben Murat Soydan. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm dünya televizyonlarımızın başına oturmuş, göz göre göre gerçekleşen bir işgali canlı yayında izliyoruz. Kafamızda